Merhaba, ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Bugün 1 Nisan 2021 sizlere göz kanlanmaları ile ilgili bilgi vereceğim. 1 Nisan şakası yapmıyorum size ve bu konuyla ilgili sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Hepinizin bildiği üzere göz kızarması olarak bilinen göz kanlanması hemen herkesin hayatı boyunca en az bir kez yaşadığı bir sorundur. Uzun süre odaklanmak, yüksek basınç ile öksürmek, uykusuzluk gibi pek çok sebep gözlerin kanlanmasına neden olabilir. Ayrıca alerji, göz kuruluğu, göz tansiyonu, göz içinde oluşan iltihaplanmalar, kirpik iltihapları ve arpacık gibi rahatsızlıklar da göz kanlanmasına neden olabilir. Oldukça geniş bir yelpazede yer alan göz kanlanmasının nedeni araştırılmalı ve altta yatan odak açığa çıkarılarak tedavi edilmelidir. Özellikle tek gözde olan kanlanma her iki gözde oluşan kanlanmaya göre daha risklidir. Göz kanlanmasına eşlik eden kaşıntı, sulanma, kaşıntı, ateş, ışık etrafında hare görme ve görme kaybı gibi şikayetlerin varlığında kişi bir an önce göz hekimince muayene olunmalıdır. Bu rahatsızlığı sıkça yaşayanların merak ettiği göz kanlanması nasıl geçer? Bu soruyu yanıtlamadan önce göz kanlanması nedir? Bunu iyi anlamak gerekmektedir. Evet, göz kanlanması nedir? Kendi kendimize sorduğumuzda şunu söyleyebilirim. Göz kanlanması sklera tabakası olarak da bilinen gözün beyaz kısmı ile gözün yüzeyinde bulunan şeffaf tabaka arasında bulunan kılcal damarların aşırı genişlemesi ve kan toplanması ile ortaya çıkar. Göz kanlanması sklera üzerinde çok miktarda damarın kırmızı çizgi şeklinde belirginleşmesi şeklinde görülebildiği gibi tüm sklera yüzeyinde pembe ya da kırmızı rengin oturması şeklinde de oluşabilir. Normalde beyaz renkte olan sklera yüzeyinde bulunan kılcal damarların belirgin değildir. Ancak bu damarlar çevresel faktörlere ve yaşam tarzına ve bazı rahatsızlıklara bağlı olarak şişerek belirgin hale gelebilir. Göz kanlanması her iki gözde olabileceği gibi sadece tek gözde de oluşabilir. Eğer tek gözde oluşan kanlanma her iki gözde olan kanlanmaya göre daha risklidir. Ayrıca göz kanlanması sık görülen bir durum olsa da kanlanmayı eşlik eden ağız ağrı, kuruluk hissi, kaşıntı ve görme bozukluğu gibi bir belirtilerin eşlik etmesi önemli bir sağlık problemleri işaretçisi olabilir. Bu yüzden kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlıktır. Göz kanlanması neden olur? Pek çok sebebi vardır. Özellikle gözün beyaz kısmı ile gözün yüzeyindeki şeffaf tabaka arasında bulunan kılcal damarların genişlemesi ve kan toplanması ile oluşan göz kanlanması ciddiye alınması gereken bir sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Gözde ağrı, gözde akıntı, sulanma, şişlik, kaşıntı ve görüş problemleri ve yüksek ateş gibi semptomların eşlik ettiği göz kanlanması vakalarında bu belirtilere yol açan rahatsızlığın mutlaka araştırılması gerekir. Göz kanlanması nedenleri arasında yaşam tarzı, çevresel faktörler ve bazı sağlık problemleri de yer alır. Yaşam tarzı göz kanlanmalarının yaygın olarak
görülme sebeplerinin başında yaşam tarzı gelir. Göz yorgunluğuna sebep olan faktörler sürekli maruz kalmak gözlerin kanlanmasına yol açar. Yaşam tarzına bağlı olarak gelişen göz kanlanması neden olur sorusunun yanıtları bu bir bölümde aşağıdaki maddeler halinde sıralanmıştır. Bunlar arasında başlıca sorun uykusuzluk göz kanlanmasına neden olan faktörlerin başında yer alır. Ancak zamanla fazla uyumak ve göz kızarıklığına da yol açabilir. Uyku ihtiyacı kişiden kişiye farklılık gösterse de genel olarak çocuklar 9 ile 11 saat, ergen dönemdekiler 8 ile 10 saat, yetişkinler 7 ile 9 saat uyumalıdır. Bu sürede az ya da fazla uyumak göz kanlanmasına yol açabilir. İkincisi uzun süre odaklanmak. Uzun süre bir noktaya odaklanmak gözlerin yorulmasına ve kanlanmasına neden olur. Odaklanılan bir nesne ya da okunan bir kitap olabileceği gibi bilgisayar, telefon, tablet ve televizyon gibi ışık yayan ekranlara uzun süre ile bakmak da olabilir. Bu tür eylemleri yaparken kişinin ara sıra gözlerini dinlendirmesi ve ufuk çizgisine bakması kanlanmayı engelleyebilir. Zararlı alışkanlıklar bunlar uyuşturucu, bunun gibi alkol ve sigara kullanımı göz kanlanmasına yol açan etkenler arasında yer alır. Bu alışkanlıklar kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilediğinden göz bölgesinde bulunan damarların genişlemesine ya da çatlamasına da yol açabilir. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakmak pek çok sağlık probleminin önlenmesinde önemli bir rol oynar. Yine çevresel faktörler bunlar. Göz kanlanması nedenleri arasında yer alan çevresel faktörlere dikkat edilmediği takdirde ciddi göz problemleri ortaya çıkabilir. Göz kanlanması çoğu zaman kişinin kendisine rahatsızlık vermesi ve ağrı, kaşıntı, ateş gibi problemleri gibi rahatsız edici belirtilerin varlığında sağlık rahatsız edici ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Yetersiz ışık, yaşam alanları ya da çalışma ortamları ışığın yetersiz olması gözlerin çok daha hızlı yorulmasına yol açar. Özellikle loş ışık altında kitap okumak, yazı yazmak, el işi yapmak ya da sadece uzun süre bu tür ortamlarda bulunmak gözlerin kanlanmasına yol açabilir. Işığın çok parlak olması da aynı etkiyi yaratabileceğinden ortam için uygun ışık şiddetini ayarlamak göz sağlığı için önemlidir. Güneşe maruz kalmak, özellikle yaz aylarında uzun süre korumasız bir şekilde direkt güneşe maruz kalmak, göz kanlanmasının sıra pek çok sağlık problemlerine yol açabilir. Zorunda kalmadıkça güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçınmak ve uygun özellikle güneş gözlüğü kullanmak gerekir. Göz sağlığının korunmasına yardımcı olurken göz kanlanmasının önlenmesine de yardımcı olunur. Kimyasal diğer bir etken faktör bunlar herhangi bir maddenin göze temas etmesi ve göz kanlanmasına yanı sıra görme yetisinin kalıcı olarak getirilmesine yol açabilir. Gözün kimyasal sıvıya ya da gaz ile temas edilmesinin hemen ardından göz ve çevresel bol suyla yıkanmalı ve acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Sağlık problemleri pek çok sağlık problemi göz kanlanmasına yol açabilir.
Göz kanlanması tek gözde ise ve görme bozukluğu, akıntı, kaşıntı, ateş gibi eşlik eden septomlar varsa mutlaka göz muayenesinden geçirilmelidir. Göz hastalıklarına ek olarak romatolojik hastalıklar, tiroid problemleri ve hipertansiyon gibi sağlık problemleri de göz kanlanmasına yol açabilir. Göz kızarıklığına neden olan bazı hastalıklar aşağıda sıralanmıştır. Bunlar konjüktivitler, göz yüzeyini kaplayan şeffaf saydam zar iltihaplaması olarak tanımlanabilir. Halk arasında pembe göz olarak da bilinir. Alerjik olabileceği gibi viral enfeksiyon sonucunda da oluşabilir. Üveyitler gözün orta noktasına etkileyen bu iltihaplı rahatsızlık bağışıklık sisteminin zayıf olması durumunda ya da vücutta enfeksiyon varlığında oluşabilir. Kalıcı göz kaybına yol açabilen üveit, göz kanlanması, ağrı, kızarıklık ve görüş bulanıklığı gibi belirtiler gösterebilir. Blefarit, kirpik köklerinin yağ bezleriyle kaplanması sonucunda oluşur. Göz kapağı iltihabı ya da arpacık olarak bilinir. Korneal ülser, kornea tabakasının açık bir yara oluşumuna neden olan bu rahatsızlık, göz kanlanması başta olmak üzere ışığa duyarlı, görüşte bozulma, ağrı, kaşıntı, akıntı, sulanma ve kornea üzerinde beyaz bir leke septomlarına yol açar. Kısmi görme kayıplarına yol açabilir. Yine göz tansiyonu, nörodejeneratif optik sinir hastalıklarından biri olan göz tansiyonu ya da farklı bir deyişle glokom tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açabilen önemli bir hastalıktır. Göz içi basıncının aniden yükselmesi olarak da tanımlanabilen bu rahatsızlık, kanlanma, şiddetli göz ve baş ağrısı, bulanık görme, eşik etrafında hare görme, terleme, bulantı, kusma gibi belirtiler gösterir. Göz kanlanma tedavisinde ne yapıyoruz? Göz kanlanmasının tedavisi kanlanmaya neden olan odak hastalığının iyileştirilmesiyle gerçekleştirilir. Gözde bazı rahatsızlıkların tedavisi için hekimin önerisi doğrultusunda göz damlası, antibiyotikli kremler, oral ilaçlar kullanılabilir. Bazı durumlarda yalnızca hayat tarzının değiştirilmesi gerekirken bazı durumlarda altta yatan göz dışı sağlık problemlerinin tedavi edilmesi gerekebilir. Eğer sizde gözünüz kanlanıyorsa göz kontrolünüzü yaptırmayı ihmal etmeyin. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Yeni bir yayında buluşmak ümidiyle lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Sevgi ve saygılarımla hoşça kalın, dostça kalın.